Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz haftanın önemli gündem maddelerinden olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında tahvil alım programında değişikliğe gidileceğine dair beklentiler kurdaki stresi artırdığını gördük. Cuma günü açıklanan gelecek ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre %5,5 azalış gösterirken bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisini yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,43 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,35 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise ekonomik toparlanmanın beklentileriyle yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini sürdüren Euro'da geçtiğimiz hafta Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları nedeniyle volatilitede artış gözlendi. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyon oranındaki artışın geçen yıldan kalan şoklardan kaynaklandığını belirtirken kalıcı enflasyonist ortamında görmediğini tekrardan vurguladılar. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,30 ve 10,35 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,20 ve 10,13 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Euro PMI verilerinin beklentilerden iyi gelmesi ekonominin toparlanmasına ilişkin daha iyimser bir havaya neden olurken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarına göre yetkililer ekonomik toparlanmanın tam anlamıyla istenilen düzeyde olabilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu söylediler. Varlık alım programında değişikliğe gidilebileceğinin belirtilmesi üzerinde fiyatlarda oynaklığın arttığını gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 1,2210 ve 1,2240 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının devam etmesi durumunda ise 1,2160 ve 1,2130 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol sondaj kule sayısı bir önceki haftaya göre 4 adet artarak toplamda 356 adede yükseldi. Son bir yıldaki artışı 119'u olurken OPEC Plus üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranı Nisan ayında %113 olarak gerçekleşti. Asya kıtasındaki salgının artmasına rağmen petrole olan talebin artması üzerine yetkililerin petrol üzerindeki talepte iyileşmelerin olduğunu söylediler. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerine devam etmesini beklediğim Brent petrolde
67,50, 68,15 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 66 dolar ve 65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki görülen geri çekilmenin devam etmesi değerli metal için olumlu seyir açısından önemini korurken ons altın Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizdi. Amerika Birleşik Devletleri PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ekonomik aktivitedeki artışı desteklerken bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisini de yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim ons altında 1890 ve 1895 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1875 ve 1865 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altındaki görülen yukarı yönlü hareket dolar endeksindeki görülen gevşeme ile devam ediyor. Döviz kurunda görülen yatay hareketler gram altındaki yükselişi sınırlarken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 515 ve 520 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 510 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Cuma günü açıklanacak olan İngiltere parakende satışlar yıllık bazda %42,4 artarken Birleşik PMI verisi beklentilere paralel 62 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere'de Nisan ayında enflasyon %1,5 artarken yıllık bazda ise artışı %1,5 oldu. İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden geçici olacak olan yüksek büyüme ve yüksek enflasyon oranı para politikası için ana endişe oluşturmadığını belirtti. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4175 ve 1,42 seviyelerini
yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4135 ve 1,4105 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın gün içerisinde yapacağı açıklamalar önemini korurken TÜFE Nisan ayında yıllık %0,1 azalış gösterirken manşet enflasyondaki azalış 0,4 olarak gerçekleşti. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla fiyat hareketliliklerindeki artışlar gözlenirken Japonya'da kapsama alınan OHAL uygulamasına bir eyalet daha ilave edildi. Dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 109,10 ve 109,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,60 ve 108,20 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take